Bugün de makarnacılara savaş açıyoruz. Makarnacılarla aramızı bozuyoruz. 1, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı çiçek yağı. Koray, hepsini zeytinyağı kullansam olmaz mı? Ya da çiçek yağı kullansam olmaz mı? Olur, nasıl isterseniz, ama ben size lezzetlisini göstereyim. Bakın, büyüklüğünü görüyor musunuz? Aynen bir tavla zarı kadar büyüklüğünde havuçları kesiyorum. Daha sonra kabukları ayırıp havuçları hemen yağın içine atıyorum. Burada sıralama önemli. Parmaklarınızı yiyeceğiniz, evde yapabileceğiniz en lezzetli makarnalardan bir tanesini yapacağız. Yağ ısındığı anda, havuçlar oynamaya başladığı anda hemen bir orta boy soğanı ortadan ikiye kesiyorum. Daha sonra şöyle yemeklik doğramak için hemen kesiyorum. Yeter ki yemeklik doğrayın. Soğanlar da hemen oyna. Burada biraz tuz. Birebir aynısını yaparsanız muhteşem bir makarna sosu. 1 dakika kavurduktan sonra tavaya yayıyorum. Kısıyorum altını. Kapağını kapatıyorum. Toplam 4 dakika 5 dakika pişmesine izin veriyorum. Tam 5 dakika sonra kapağını beraber açıyoruz. Bu arada saat gece 3. Bir vampirin tarif defterinden bildiriyorum. Bir tanesini bütün şekilde içine, normal sarımsak varsa normal sarımsak da kullanabilirsiniz. Benim kalmadığı için normal sarımsak kullanmıyorum. İsteyen normal sarımsak da kullanabilir. Domates salçası. 1 kişilik yapıyorum çünkü ben tek tabanca bir adamım. Ona göre porsiyonun miktarını ayarlarsınız. Yarım yemek kaşığı domates salçası. El yapımı makarna yapıyoruz diye satanlar var ya, onlardan çok daha lezzetli olacak. Parmaklarınızı yiyeceksiniz. Salçayı öldürdükten sonra ortasını açıyorum. Devam. Kıyma. Burada çok fazla kıyma işi bozar. Haberiniz olsun. 1 kişilik yapıyorum. O yüzden tek çekim 100 gram. Hadi şöyle 120 gram kıyma kullanıyorum. Fazlası bozar. Tekrar biraz tuz. Kıymayı hemen burada. Bakın ne kadar doğru yaptığımızı görüyor musunuz? Kıymanın renginin dönmesi. Ocağın altı en kısıkta. Dikkat edin, yavaş yavaş pişip lezzetlenmesine izin veriyorum. Kıymanın rengi döndüğü anda bir acı biber. Biberi hemen şöyle kafasını kesiyorum. Daha sonra ortadan ikiye kesiyorum. Orta ikiden kestikten sonra içindeki şurayı kesinlikle kullanmıyorum. Bu arada ellere dikkat, sakın yüzünüze sürmeyin. Biber acıysa, isteyen acı biber kullanmayabilir. Çok küçük kesmiyorum biberleri, dikkat edin. Çünkü içinde kaybolmasını istemiyorum. Ama çok büyük de kesmiyorum. Biberler de oyunun içine. Tekrar bir karıştırıyorum. Şöyle yayıyorum. Bu arada el açması makarna yapanlar bu sosu mutlaka kaydetsin. Aynen bu şekil kıymalı sos versin. Yaptıkları gibi kuru olmaz. Yiyince hayal kırıklığı oluyor. İnsanlar verdikleri paranın karşılığını alsınlar. Kapağını kapatıyorum. En kısaya getiriyorum. 6-7 dakika sonra yine beraber açıyoruz. 1 su bardağı ve varsa kışlık domates sosu. Yoksa domates rendeliyorsunuz ama kışlık domates sosu inanılmaz lezzetlendirir. 1 su bardağı. Tek kişilik yapıyoruz. 1 su bardağı yeterli onun için. 1 çay bardağı. 1 çay bardağı tavuk suyu. Koray, kırmızı ete tavuk suyu mu? Evet, süzerek. Kırmızı ete tavuk suyu çok yakışır. Et suyu olan et suyu da kullanabilir. Ama et suyum olsa bile tavuk suyu kullanıyorum. Yine su bardağı ölçü olarak. Sıcak su. 1 su bardağı sıcak su. Aynen böyle.
Artık baharatlara geçebiliriz. Domates işin içine girdiği anda hemen şeker. 2 çay kaşığı şeker. Tuzlarınıza girmem. Herkes damak tadına göre tuz ekleyebilir. Ben 1,5 çay kaşığı ekliyorum. Ve kırmızı toz biber. Dolu dolu 1 çay kaşığı. Çay kaşığının ucuyla, bakın, çay kaşığının ucuyla bunun içine ne var diye sizi soracaklar. Tarçın. Sevmeyen tarçın katmasın. Tercih sizin. Mutlaka karabiber. 1 çay kaşığı. Karıştır. Bakın fazla sulu oldu gibi değil mi? Esas püf noktası burada. Tamamen baharatlar birbirine girsin. Evet. Defne yaprağı. Varsa, yoksa kullanmayacaksınız. 2 tane. Şöyle 1. Yalnız bunları çıkartacağız. Kimsenin damağına gelmemeli. Şöyle 3-4 tane, 5 tane karanfil. Büyük olduğu için domatesin bir tane kullanacağım. Eğer küçükse tam kullanın. Bir domatesi şöyle parçalara bölüp, 4'e bölüp içine atıyorum. Lezzet ufak detaya saklı. Bu domates inanılmaz lezzet verecek, kıvamlandıracak. Kapağını kapatıyorum. En yüksek ateşte 20 dakika boyunca pişmesine izin veriyorum. 20 dakika sonra beraber açalım. Suyunu çektiğini görüyorum. Kesinlikle dibinin tutmadığının farkındayım. Şuraların kararması sizi yanıltmasın. Domatesi eziyoruz. İyice kıvam almasını sağlıyoruz. Lezzet ufak detaylarda saklı. Tek tek karanfilleri buluyoruz. 1 çay bardağı esas ürüne sıra geldi. Markası hiç önemli değil. Süt. Koray, süt mü? İsteyen krema da kullanabilir ama süt çok daha lezzetli yapar. Rengi görüyor musunuz? 1 çay bardağı süt. İlk defa yapanlar kademe kademe doğru oranı bulsun. Şimdi sütün kaynayıp yavaş yavaş çekmesini bekleyeceğiz. Spagetti kullanacağım. İstediğiniz her makarnayı kullanabilirsiniz. Bu arada makarna yaparken makarnayı çiğ ölçmelisiniz porsiyonlarken. Hemen üstüne su. Hemen kaynamaya başlıyor. Zaten o yüzden makarnayı hemen attım. Şöyle 2 çay kaşığı tuz. Karıştır. Birbirine yapışmasın. Karıştır. Evet. Tek porsiyon yeterli. Tam 9 dakika oldu. 9. dakikada bir tanesinin hemen tadına bakacağım. Yalnız çok sıcak. Tam istediğim gibi al dente. Hemen suyunu kesinlikle süzmeden, artık bunları söylemeye gerek yok herhalde değil mi? Yağ atmayın makarnanın içine, suyuna. Kesinlikle süzmeyin suyunu. Bunları dememe gerek yok herhalde değil mi artık? Şöyle makarnayı aldıktan sonra makarnaya zarar vermeden şöyle bir karıştırıyorum. Ve tamamen lezzetlenmesi için ve kurumaması için yarım kepçe makarnanın kendi suyu. İsterseniz uzunlamasına bir tabak da kullanabilirsiniz. Şimdi şef cımbızının ne kadar işe yaradığını göreceksiniz. Şimdi burada biraz şöyle açıp kıymasından işte bu. Beğenen bu şekil servis yapabilir. Üstüne maydanoz çok yakışır. Üstüne parmesan. Bir restoranın menüsünü yapıyordum. Oradan kalma parmesan. Evde kaşar peyniri varsa, eski kaşar varsa, gravyer varsa kullanabilirsiniz. Şöyle bir çevirelim. Bu tarafı daha yakışıklı olduğuna eminim. Evet. Nasıl gözüküyor? Nasıl görüntü? Bana sorarsanız tablo gibi. Michelin yıldızlı restorana gitseniz bundan daha iyisi çıkmaz. Koray abartıyorsun diyenler işte mutfak, işte tarif. Yaparsanız kendiniz görürsünüz. Ama görüntü süper. Da Vinci, Michelangelo, Ali Koç kalkın olana ya. Ulan Ali Koç kendini rezil rüsva ettin. Ben sana yıllardır söylüyorum. 5 dakika gel benimle görüş. Ama ben gelmem daha. Sen geleceksin. Deme de deme.
Ego yapma. Gel yanıma. Sadece dediklerimi dinle. Kendin diyeceksin sen bu işi biliyorsun diye. Çatal alalım. Hak ettik bunu. Hemen şöyle yapalım. Hemen. Signor Bartu bir de ben yerim. Mekan cennet olsun. Rahmet istedi. Açın ağzınızı. Şunun şöyle bir tadına bakın bakalım. Nasıl mı olmuş? Durun bakayım. Anlayamadım. Şunu mutlaka deneyin diyorum. İzleyip abone olmayan vicdansızlar sizi unuttum zannetmeyin. Hiçbir zaman unutmayacağım. Zeki Müren yanılmış olamaz. Elbet bir gün buluşacağız. Bundan ben 2 tabak daha yerim. Hemen şunun tadına bakmaya devam ediyorum. Şunu mutlaka bir deneyin.